Ben 10 denince akla ilk gelen şey sadece uzaylıya dönüşen bir çocuk değil. Aynı zamanda unutulmaz dövüş sahneleri, zekice hamleler ve her bölümde biraz daha büyüyen bir kahraman hikayesiydi. Bugün sizlerle birlikte klasik serinin en heyecan dolu, en akılda kalıcı savaşlarına göz atacağız. Kimi zaman bir köprünün üstünde, kimi zaman galaksiler arası bir savaşta Ben 10'ın düşmanlarıyla yüzleştiği o efsanevi anları yeniden hatırlayacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Bunun acısı yarın çıkacak. Senin için artık yarın yok. Ben 10 serisinin Secrets adlı bölümü Vilgax'ın ilk kez Ben 10'ın karşısına bizzat çıktığı ve serinin en unutulmaz savaşlarından birinin yaşandığı final bölümüydü. Uzun süre perde arkasında tehdit oluşturan Vilgax bu kez devasa uzay gemisiyle dünyayı istila etmeye gelmişti ve Omnitrix'i almak için doğrudan harekete geçmişti. Bu öyle bir savaştı ki ikili arasındaki mücadele gezegende büyük bir hasara sebep olmuştu. Bölümün ilerleyen anlarında Gwen ve Büyük Baba Max'in tehlikede olduğu bir anda Ben artık eğlence için dönüşen bir çocuk değil, sorumluluk almayı bilen bir kahramana dönüşmüştü. Pek çok uzaylı formuyla Vilgax'a karşı zekice savaşmıştı. Hatta bölümün sonlarında savaş Vilgax'ın uzay gemisinin içinde devam etmişti. Bu çatışma hem görsel açıdan etkileyici hem de Ben'in karakter gelişiminin bir dönüm noktasıydı. Bu sahne serinin en destansı karşılaşmalarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Primal adlı bölümde Kevin 11 Ben 10'ın Omnitrix'ten kopyaladığı güçlerini kullanarak onun kimliğini çalmış ve şehirde suç işlemeye başlamıştı. Hatta halk Ben 10'ın uzaylılarını artık bir kahraman olarak değil bir tehdit olarak görmeye başlamıştı. Bu durum Ben'in ilk kez sadece düşmanlarıyla değil yanlış anlaşılmalara karşı da savaşması gerektiği anlamına gelmişti. Bölümün sonunda köprüde gerçekleşen yüzleşme sahnesi serinin en karanlık ve duygusal anlarından biriydi. Köprüde geçen bu savaşta Ben ve Kevin aynı güçlere sahip gibi görünse de aralarındaki en büyük fark Ben'in taşıdığı sorumluluk duygusuydu. Kevin'in öfkeyle kontrolünü kaybettiği anlara karşılık Ben'in kararlılığı ve soğukkanlılığı bu sahneyi sadece bir dövüş değil karakterlerin üç dünyalarının çatışması haline getirmişti. Bu yüzden bu sahne klasik serideki en unutulmaz karşılaşmalardan biri olmuştu. Benden o kadar kolay kaçamazsın. Bir daha düşün. Çocuk Omnitrix'e yeniden hakim. İntikam için Geri Dön adlı bölümde Ben 10'ın iki büyük düşmanı olan Kevin 11.000 ve Vilgax'ın güçlerini birleştirmesiyle birlikte serinin en tehlikeli ve destansı çatışmalarından birine sahne olmuştu. Kevin, Omnitrix'in dizginlenemeyen gücüyle Ben'in tüm uzaylı formlarını saldırgan bir biçimde kullanırken, Vilgax'a zekası ve acımasızlığıyla savaşı yönlendiren kişiydi. Bu ikili dünyaya Ben 10'ını bulmaya geldiğinde dünya üzerindeki kovalamacı ve patlamalarla başlayan bu savaş kaotik ve karanlık Nulvet boyutuna taşındı. Tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştü. İki düşmana karşı aynı anda savaşan Ben yalnızca güç değil stratejiyle de bu işin içinden çıkmaya çalışıyordu. Bölümün sonlarında Gwen'in yardımı ve Kevin'in aniden Vilgax'ı ihanet etmesiyle birlikte bizim Tennyson'lar bu işin içinden de çıkmayı başarmıştı. Bu bölüm Ben'in yalnızca bir çocuk değil gerçek bir kahraman olduğunu kanıtladığı anlardan biriydi ve serinin en unutulmaz savaşlarından biri olarak ön plana çıkmıştı. Al bakalım. Hadi çık buradan. Kalın kafan bunu ne zaman alacak? Bu senin kavgan olduğu kadar benim de. Ben 10.000 bölümü Ben ve Gwen'in geleceğe giderek yıllar sonra nasıl kahramana dönüştüklerini ve zamanlar arası kaderin şekillendiğini gösteren unutulmaz bir hikayeydi. Gelecekte Ben 10.000 farklı uzaylı formuna sahip soğukkanlı ve kuralcı bir savaşçıya dönüşmüştü. Gwen ise büyü gücünde ustalaşmış, neredeyse mistik bir varlık haline gelmişti. Ancak bölümdeki asıl olay Doktor Limon'un gelecekteki versiyonunun efsane düşman Vilgax'ı yeniden hayata döndürmesiyle başlamıştı. Bu yeni Vilgax geçmiştekinden çok daha acımasız ve durdurulmazdı.
Ben ve gelecekteki benliği Ben 10.000 bu tehdide karşı güçlerini birleştirseler de ikili iyi anlaşamadığı için Vilgax belli bir süre kahramanlarımızı zorlamış, hatta yerden yere vurmuştu. En sonunda kahramanlarımız aralarındaki nesil farkını ve bakış açılarını bir kenara bıraktı ve ortaya çıkan mücadele iki farklı benin aynı amaç uğruna omuz omuza savaşmasını izlediğimiz en etkileyici sahnelerden birine dönüşmüştü. Bu savaş sadece bir düşmanın yenilmesi değildi. Aynı zamanda benin geleceğini şekillendiren karar anıydı. Kahramanlığın kurallarla değil, kalple yapıldığını gösteren epik bir yüzleşmeydi. Serinin Canon adlı bölümünde Kevin 11.000 yıllar sonra kendi oğlunun yardımıyla Nullworld'den kaçarak özgürlüğüne kavuşmuş ve intikam arzusu onu doğrudan Ben 11'in karşısına çıkarmıştı. Bu karşılaşma iki eski düşmanın devasa güçlerle çarpıştığı, şehri sarsan yıkıcı bir savaşa dönüşmüştü. Kevin 11.000'in saf öfkesiyle saldırdığı her an çevredeki yapılar yerle bir oluyordu ve şehir adeta savaş alanına dönmüştü. Ben 10.000 Kevin'a karşı kontrollü bir şekilde saldırsa da bölümün sonunda Kevin'ın Ken'e zarar vermesiyle birlikte Ben 10.000 çileden çıkmış ve bu sefer tam gücüyle Kevin'a saldırmıştı. O an kahramanımız Weibig'e dönüşerek Kevin'a son darbeyi indirmiş ve onu yerden yere vurmuştu. Yeniden durdurmuştu. Bu mücadele yaşanan tüm bu olaylarla birlikte klasik serinin en yıkıcı ve unutulmaz anlarından birine dönüşmüştü. O vericiden uzak dur evlat. Zorla beni. Bir Afrit of the Dark adlı bölümde Ben Tennyson'ın en tehlikeli düşmanlarından biri olan The Scare'ın uzaydaki karanlık planlarıyla yüzleştiği serinin en gerilim dolu savaşlarından birine sahne olmuştu. Bölüm içinde The Scare uzaydaki güçlü bir cihazı kullanarak güneşi devre dışı bırakmayı başarmış ve dünyayı tamamen karanlığa mahkum etmişti. Açıkçası bu sadece bir intikam planı değildi. Aynı zamanda Ben Tennyson'ın insanlık için tüm umudunu söndürmeye yönelik bir tehditti. Ben, Gwen ve Max uzay gemisinde The Scare ve onun hizmetkarlarıyla yoğun bir mücadeleye girmişti. Yerçekimsiz ortamda gerçekleşen dövüşler ve mutlak karanlığın içinde sürüklenen kovalamaca bölüme ayrı bir gerilim katıyordu. The Scale'ın karanlıkla bütünleşen gücü karşısında Ben'in hiç olmadığı kadar zorlandığını görmüştük. Ancak sonunda kahramanımız kararlılığıyla düşmanlarını teker teker yenmeyi başarmıştı. Ayrıca dünyayı yeniden ışığa kavuşturmuş ve tüm gezegen yeniden serbest kalmıştı. Bu savaş korkunun hüküm sürdüğü bir anda umudun galip geldiği, atmosferi ve tehditin büyüklüğüyle klasik serinin en unutulmaz savaşlarından biri haline gelmişti. Kaçacak yer kalmadı Tennyson'lar. Kaçan kim metal çene? Göster kendini! Ben 10 vs. The Negative 10 adlı bölüm, Ben 10'ın şimdiye kadarki en büyük düşman ittifakına karşı verdiği zorlu ve epik bir savaştı. Doktor Animo, Charmcaster, Sirk Ucubesi üçlüsü, Clancy, Rojo ve daha birçok eski düşman ve liderleri Sir Driscoll, Negative 10 adı altında birleşerek dünyanın en güçlü teknolojilerinden biri olan Sub enerjiyi ele geçirmeye çalışmıştı. Bu tehdit karşısında Ben, Gwen, Max Tennyson ve işbirliği yaptıkları Cooper, Montrach'taki gizli tesiste tüm düşmanlarla yüzleşmişti. Savaşın geçtiği mekanlar yüksek teknoloji savunma sistemleri, patlamalar ve karmaşık tuzaklarla doluydu. Ben, Omnitrix'in gücünü sonuna kadar kullanarak birden fazla uzaylı formuna dönüşmüş ve savaşın gerçekleştiği her yerde yer almıştı. Ekip tüm bu kaosun içinde zeka, cesaret ve takım ruhuyla düşmanlarını tek tek alt ederek galip gelmişti. Bu bölüm serinin doruk noktasıydı çünkü tüm bu karakterlerin bir araya geldiği, aksiyonun zirve yaptığı ve kahramanlığın anlam kazandığı destansı bir finaldi. Klasik serinin resmen finali olan Secrets of the Omnitrix filmi, Ben Tennyson'ın kaderini belirleyen serinin en büyük ve en destansı savaşına sahip olan final bölümüydü. Omnitrix'in kendi kendini yok etmeye başlamasıyla Ben, Gwen ve Tetrax uzayın derinliklerine çıkarak Omnitrix'in yaratıcısı Azmuth'u bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmıştı. Ancak bu sırada Vilgax da devasa ordusuyla Omnitrix'in peşine düşmüş ve galaksiler arası bir kovalamaca başlamıştı.
Film boyunca hem Ben zamana karşı yarışıyor hem de Vilgax'ın durmaksızın süren saldırılarına göğüs geriyordu. Finalde Vilgax'ın uzayda tüm gücüyle başlattığı yıkıcı saldırıya rağmen Ben, Azmuth'un Omnitrix onarması sayesinde Webig'e dönüşerek büyük bir karşı saldırı başlatmıştı. Yıldızlar arasında geçen bu savaş, gücün, kararlılığın ve kahramanlığın zirveye ulaştığı bir andı. Bu finale yakışır çarpışma, görkemi, tehdidin büyüklüğü ve Ben'in gösterdiği gelişimle birlikte seriyi unutulmaz kılan en efsanevi anlardan biri olarak hafızalara kazınmıştı. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 Klasik serisinde görmüş olduğumuz tüm epik ve destansı savaşların bir listesini yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Tahmin edeyim. Bana yardım etmek istiyorsun. Yardım etmek için çok fırsatın oldu ama hepsini mahvettin. Bu sefer hak ettiğini alacaksın.